Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir videoyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün Kingshot'ta şampanya fuarı etkinliğini detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bu videoyu beğenip yorum yaparsanız ve sunucudaki arkadaşlarınızla kanalımızı ve bu videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Henüz kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Hepinize teşekkür ederim. Videolara hem İngilizce dublaj hem de 10 tane farklı dil seçeneği ekliyorum. Umarım video hoşunuza gider. Arkadaşlar şampanya fuarı geldiği zaman 2 gün sürer. Ben ikinci günden videoyu çekiyorum. Ve burada fuar kuponlarımız var. Bu kuponlar birikir. Örnek veriyorum. Burada iki tane kısım var. Burası kuponları harcayabildiğimiz bir mağaza. Aslında bu etkinliğin ana amacı elimizdeki kullanmadığımız malzemeleri buradaki mağazadaki ürünlerle takas etmek. Oyunun en güzel, en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Ve bu mağaza oyuna para yatırmayan ve düşük yatırımlı, çok az paralar atan oyuncular için gerçekten çok değerlidir. Buradan ne almamızı bilmemiz gerekiyor ve aynı zamanda neleri takaslayacağımızı da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradan kuponlar elde edebiliyoruz. Oyuna yeni başladıysanız eğer oyunun ilk zamanlarında şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Burada silah sandıkları falan geliyor. Dördüncü nesil özel kahraman aleti. S3, S2 hepsi burada duruyor. Siz şimdi oyuna yeni başladıysanız sizde sadece bunun S1 hali birinci versiyonu vardır. Zaten oyuna düşük yatırım yapıyorsanız ve para atmıyorsanız birinci kahramanların bu silahları birinci genin bunun S1 halinin silahları sizin işinize yaramıyor. O yüzden buradaki fuar kuponlarını biriktirip 50. günden sonra gelen yani Gen 2'ye geçtikten ya da Gen 3'e geçtikten sonra gelen şampanya fuarlarında bunları kullanabiliyorsunuz. İlk taktiğimiz bu olsun. Şimdi kuponlar elde edin kısmına geldiğimizde nasıl kupon elde ediyoruz? Bakın sol tarafta benim bu kahramanlarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle kahramanların fazla parçalarını elde edebiliyoruz. Ama nasıl? Bir kahramanın buradaki parçalarını takaslayabilmeniz için o kahramanınızın 5 yıldız olması gerekiyor arkadaşlar. Bir kahramanı 5 yıldız yaptıktan sonra elinizdeki fazla parçaları kupon olarak alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. 1000 tane geldi. Şöyle kahramanlara girdiğimizde elimdeki tüm 5 yıldızlı kahramanların maviler, morlar. Ama mesela bu kahramanın parçalarını takaslayamıyorum. Elimde olsa dahi mesela 37 tane parçası var. Ama burada etkinlikte gözükmüyor. Eğer siz derseniz ki ben bu kahramanı kullanmayacağım. Bunun parçalarını takaslayayım. Maalesef oyun bize böyle bir imkan sunmuyor. Sadece 5 yıldız yaptığımız kahramanların parçalarını takaslayabiliyoruz ilk olarak. İkinci olarak buradaki mavi parçaları takaslayabiliyoruz. Buradaki mavi kitapları takaslayabiliyoruz. Bununla alakalı size şunu söyleyebilirim. Buradaki bu mavi kahramanlarda arkadaşlar bizim işimize yarayan tek yetenek aslında bu aşağıdaki, bu sağ alttaki bu yetenektir. Bu üstteki ve bu sol taraftaki iki yetenek yani bu üç yetenek hiçbir işinize yaramaz. Yani bunu maksimum seviyeye getirdikten sonra elinizdeki tüm kitaplarınızı şu üç tanesine basmak yerine arkadaşlar bunları bu etkinlikte takaslayabilirsiniz. Burada daha çok işinize yarar. Aynı zamanda buradaki mor kahramanlar bende full olduğu için kahramanların her birini takaslayabiliyorum. Bunlar oyunun ilerleyen zamanlarında sizde de full olacak arkadaşlar. Fener görevlerini, bilgi görevlerini yaptığınızda oyun size bedavaya bu kahramanları 5 yıldız yaptırıyor. Merak etmeyin, her şeyin zamana ihtiyacı var. Zamanla sizde de bu kahramanlar 5 yıldız olacak ve bunları rahatlıkla takaslayabileceksiniz. Daha sonra buradaki mor epik genel kahraman parçalarını takaslayabiliyorsunuz. Ama sarı kahraman parçalarını takaslayamıyorsunuz ve takaslamamanız da çok çok önemli zaten. Çünkü onlar oyundaki en değerli şeyler arkadaşlar. Daha sonra buradaki mor kitapları takaslayabiliyoruz. Burada da mesela bir kahramana geldiğinizde mesela sağ taraftakileri kullanıyorsunuz ya da buraya geldiğimizde sağ taraftaki bu yetenek önemli. Buradaki bu yetenek önemli ama bunu arenada kullanmıyorsanız bu sol taraftaki yetenekler sizin için önemli değilse oradan da onun kitaplarını özellikle takaslayabilirsiniz ve buradan bu parçaları alabilirsiniz. Elinizde kullanmadığınız ya da mesela Jabel bende 5 yıldız olduğu için bunun parçalarını da takaslayabiliyorum ve bunun malzemeleri bizim için daha değerlidir. Aynı şekilde arkadaşlar burada özel silahlar var. Kullanmadığınız özel silahlar varsa önceki genin e, kullanmadığınız kahramanlardan falan kaldıysa bunları da takaslayabiliyorsunuz ve güzel puan veriyor. Güzel fuar kuponları veriyor. Şurada da daha öncesinde şey yaptığınız şeyleri görebiliyorsunuz. Peki biz burada bu fuar kuponlarıyla ne almalıyız? Asıl en önemli kısım bu. Asıl dikkat etmemiz kısım da bu. Buraya kadar video hoşunuza gittiyse beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin.
Bu videoya en azından bir 250 beğeni gelirse çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdi burada bizim için en değerli şey kesinlikle buradaki sol en üstteki mevcut gen kahraman kutusu arkadaşlar. Bunlar bizim kahramanlarımızın özel donanım aletini geliştirir, özel silahını geliştirir. Oyuna hiç para yatırmayan ya da düşük yatırım yapan oyuncuların kullandığı kendi kahramanlarının kesinlikle özel silahları 4 seviye olmak zorunda. Ya aslında zorunda değil ama hani oyunu güzel bir şekilde oynamak istiyorsanız 4 seviye yaparsanız gerçekten sizin için o kahramanlar daha güçlü ve daha da işlevsel olur. Benim tavsiyem 4 seviye yapmanız ve kahraman silahlarını alabileceğiniz en ucuz bedava yöntem budur. O yüzden bu etkinliği kaçırmayın. Buraya geldiğinizde buna 10.000 vererek bunu kesinlikle almaya çalışın. Hepsini alın arkadaşlar. Aynı zamanda burada kahraman salonunda ise yine burada şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada bedava verdiği şeyler falan oluyor. Eğer elmas sorunuz yoksa elması da kullanarak burada da bir önceki genin mesela elinizde Zoe var. S3'e geçtiniz. Silah 3 seviye 4 olmaya çok yakın ama elinizde malzemesi yoksa gördüğünüz gibi buradan da o kahramanların özel sandıklarını sonradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi tekrardan buraya geldim. En değerli şey bu. Bunu kesinlikle 10 tanesini satın almaya çalışın. Ama dediğim gibi elinizde kullandığınız kahramanlar varsa mesela S3'teyseniz S3'ü pas geçtiyseniz hiçbir kahraman almadıysanız bunları biriktirin, almanıza gerek yok. Mağazadaki diğer farklı şeyleri alabilirsiniz. Ama S4'teyseniz ya da S2'deyseniz ve kullanacağınız kahramanlar varsa bunu asla ihmal etmeyin. Bu etkinliğin aslında gelme amacı bizim bunu almamız gibi düşünebilirsiniz. İkinci olarak bende burada mitril var. Sizde henüz buraya bu eklenmemiş olabilir. Ama ben buradan bunu çok almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bir tanesi 20.000 arkadaşlar. 20.000 gerçekten çok maliyetli. Ben buradan ikinci sırada eee, buradaki TP'yi almanızı tavsiye ediyorum. Şöyle buradakilerin tamamını 2000'e çekebiliyorsunuz ve bence en iyilerden bir tanesi bu. Daha sonra sıralamaya bakarsak zanaatkar vizyonu, daha sonra tılsım tasarımı. Bu şekilde buradakileri alabilirsiniz arkadaşlar. Daha da önemli bir şey olduğunu zaten düşünmüyorum. Hemen şu kısma geçelim. Oyunun başında arkadaşlar zaten Diana'nın etkinliği olduğu için oyun bize hızlı bir şekilde Diana'yı 5 yıldız yaptırıyor. Oyunda en erken fullleyebildiğiniz kahraman Diana'dır. Diana'yı fulllemek için çok aşırı acele etmeyin. Bu kahraman yıldız parçalarını basmak için kahramanını geliştir tarzı etkinlikler bekleyin. Bu kahramanları yükseltirken aynı zamanda da 50.000 elmas almaya çalışın arkadaşlar. Bunu zaten 5 yıldız yaptıktan sonra çok rahat bir şekilde bunun parçaları birikmeye devam edecek. Etkinlikten sürekli faydalanın ve ondan sonra buradaki şampanya fuarında onun kuponlarını takas ederek çok yüksek şeyler alabilirsiniz. En azından kuponları buradan elde etmeye çalışın arkadaşlar. Sonra da burada harcamalar yapabilirsiniz. Eğer sizde bu kısım farklıysa, sizde farklı şeyler varsa yorum yazarsanız sizin için öncelik sırasını söyleyebilirim. Ama dediğim gibi tüm oyuncular için öncelik sırası kesinlikle buradaki kahraman aleti sandığıdır. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur arkadaşlar bu video. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenip yorum yapıp sunucudaki arkadaşlarla paylaşmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.